Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tetan Arena oyununu inceleyeceğiz. Bu oyun incelediğimiz diğer oyunlar gibi oyna kazan, play to earn oyunu. Bu alanda yapılan ilk MMORPG oyunu. Öncelikle oyunun mobil versiyonuna bakacağız. Burada değinilmesi gereken noktalara değindikten sonra oyunun ekonomik kısmını, ne kadar para kazanabilirsiniz, o kısımlarına bakacağız. Oyun oynamanız ve para kazanmak için oyuna bir yatırım yapmanıza gerek yok. Oyun başladığı zaman size direkt 3 tane NFT olmayan karakter veriyor. Bu karakterlerle oyun oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer iyi de bir oyuncuysanız para kazanmaya da başlayabilirsiniz. Herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok ilk aşamada. Burada karakterleri görüyoruz. Verdiği 3 tane karakter. Karakterlerin üzerine tıkladığınız zaman karakterlerin özelliklerine ulaşabiliyorsunuz. Burada ilk seçenek Play to Earn Info yazıyor. Gördüğünüz gibi hepsi kapalı. Sadece NFT karakterlerde bu seçenekler açık. O seçeneklere ulaşmak için de oyuna bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bu kısımları zaten biraz sonra anlatacağım. Onun dışında bu menüden skill'leri, özellikleri, ultileri, pasif özelliği şu an kapalı ama o özellik de gelecek herhalde. Bu özelliklerini inceleyebiliyoruz hero'ların. Bunlara göre de kendimize stratejiler belirleyebiliyoruz. Ve bunun dışında ana ekrandan skill özelliğine gelelim. Biraz da onu inceleyelim. Skill'lere bakıyoruz. 2 tane skill seçebiliyoruz ayrı ayrı. Bir de ulti olmak üzere toplam 3 tane skill'imiz var. Ulti zaten her hero'nun sabit. Diğer iki skill'i de kendimiz skill'lerin özelliklerine göre bir kombinasyon yapıp hero'ya en uygun skill'leri seçerek oyun içerisinde bir strateji belirleyebilirsiniz. Bu skill'ler, seçebileceğiniz skill'ler bir yukarıda refreshing yazan yerdeki geri sayım bittiği zaman yenileniyor. Yeni skill'ler geliyor. Onların arasından bir seçim yapabiliyorsunuz. Tekrar ana ekrana dönelim. Sol üst tarafta avatarımız var. Nick'imiz var. Oraya tıkladığımızda profil özelliklerine geliyoruz. Profilimizi görebiliyoruz. Burada istatistiklerimiz, en yüksek rankımız, şu anki rankımız. Yukarıda avatar kısmına tıkladığımız zaman avatarımızı seçebiliyoruz. Battle Log'a baktığımızda burada önceki oyunlarımızı görüp oradaki kill sayımızı, kullandığımız skill'leri inceleyebiliyoruz. Tekrar ana ekrana geldiğimizde ana ekranda karakterimizin yanındaki artı olan yerlere tıkladığımızda arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Açıkçası ne kadar çok kişi, ne kadar çok arkadaş girerseniz kazanma ihtimaliniz, daha hızlı rank atlama ihtimaliniz mevcut. Bunun dışında shop'a girdiğimizde burada oyun içerisindeki shop'ta sadece NFT olmayan hero'ları alabiliyoruz. NFT hero almak için oyunun web sitesine girmemiz gerekiyor. Bu kısım bittiğinde orayı da göstereceğim. Şimdi oyunun modlarına bakalım. Burada gördüğünüz gibi şu an 5 farklı modu var. Battle Royale var, Tower var, Deathmatch ve Superstar. Bunlar hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Kimi takım halinde oynanıyor. Battle Royale'ı zaten hepimiz biliyoruz. Onda da duo veya solo olarak girebiliyoruz. Hepsinin verdiği ayrı bonuslar var. White Paper'ı incelerken zaten orada hangi oyun tipinde oyunu kazandığımızda ne kadar bonus alacağımız, ne kadar para kazanabileceğimizi tek tek anlatacağız. Şimdi oyun içi dinamiklere bakmak için bir örnek maç yapalım. Deathmatch moduna giriyorum. Oyunda bayağı bir fazla kullanıcı olduğu için çok fazla bekletmiyor. Zaten direkt maçı buluyor. Şu an için çok aktif oynanan bir oyun. Yaklaşık 7-8 milyon biz bu videoyu çekerken aktif kullanıcısı vardı. Oyuna girdiğimizde Deathmatch için 4'e 4'lük takımlarla oynuyoruz. Burada ekranın sol altında Hero'yu hareket ettiriyoruz ve sağ tarafta da bahsettiğim 3 tane skill ateş etme tuşumuz var. Oyundaki bu hediye paketlerini patlatarak oyun içi level'larımızı arttırabiliyoruz. Bu level'larla da skill'lerimizi aktif hale getirip skill'lerimizin level'larını arttırabiliyoruz. Bu tarz oyunlar mevcuttur. Büyük ihtimalle zaten karşınıza gelmiştir veya oynamışsınızdır. Zaten birçoğunuz büyük ihtimalle benden daha tecrübelidir bu oyunlar konusunda. Burada sadece bir iki tane tavsiye vermek istiyorum. Özellikle hero'nuzu, seçtiğiniz hero'nuzun ultisine göre diğer iki skill'inizi de seçerseniz orada bir kombinasyon yaparak daha rahat kill almanızı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında da olabildiğince oyun içerisinden tanıştığınız veya Rare'deki arkadaşlarınızla beraber oynarsanız daha çabuk rank atlayabilirsiniz. Çünkü yatırım yapmadan para kazanmak istiyorsak bir an önce rankımızı yükseltmemiz gerekiyor. Açıkçası oynadığım oyun sayısına, oynadığım süreye göz önüne alırsak rank atlamak o kadar da kolay değil. En azından benim için. Bronz 1 seviyesine ulaşmanız gerekiyor. Para kazanmaya başlayabilmeniz için veya
topladığınız coinleri cüzdanınıza aktarabilmeniz için ve ne kadar çabuk bronz 1 seviyesine ulaşırsanız sizin için o kadar avantajlı. Oyun sonuna gelelim. Diyelim ki oyunu kazandınız. Burada bitiş ekranı var. Burada kendi puanınızı görebilirsiniz. Karakterinize tıkladığınızda aldığınız kill sayısını, kaç kere öldüğünüzü. Bunları inceleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer takım arkadaşlarınızın özelliklerini de görebilirsiniz. İyi oynadığını düşündüğünüz arkadaşları onlarla beraber başka oyunlarda oynayabilirsiniz. Burada yukarıda ödüllerde gördüğünüz gibi aslında NFT karakterimiz olsaydı kazandığımız oyun için ödül alabilirdik. Ama şu anki oyunun bize verdiği karakterlerle bunlardan yararlanamıyoruz. Bahsetmediğim bir tek ranklar kaldı. Yukarıda Recruit 2 yazan kısma, bu benim şu anki mevcut rankım. Oraya tıkladığımızda atladığınız her rankta alacağınız ödülleri gösteriyor. Bu ödülleri şu an için sadece toplayabiliyoruz. Kendi mevcut cüzdanımıza aktaramıyoruz. Onun için dediğim gibi bronz 1 seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Şu an için birinci sezondayız. Sezon bitmesine daha 45 gün var. Gördüğünüz gibi bronz 1'e ulaşmam için önümde bir miktar daha mesafe var. Oyunun gameplay ile ilgili, oyunun uygulaması ile ilgili inceleyeceğimiz şeyler bu kadardı. Şimdi dilerseniz oyunun web sitesine geçelim. Para kazanma kısmına, nasıl para kazanabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Ne kadar yatırım yapmamız gerekiyor? Onları inceleyelim. Burada ilk başta oyun Android, iOS ve PC için şu an çıkmış durumda. Toplamda 6.855.000 oyuncusu şu an mevcut. Bu da aslında bayağı güzel bir rakam. Bir NFT oyun için çok iyi bir rakam. Dilerseniz öncelikle Marketplace'e girelim ve cüzdanımızı siteyle bağlayalım. Şimdi benim direkt otomatik olarak bağlandı. Ancak sizde bağlanması için bir MetaMask cüzdanı isteyecek. Ayrıca oyuna girerken kullandığınız e-mail, şifreyi girdiğiniz zaman mailinize bir onay maili geliyor. O maili onayladığınız zaman da otomatik olarak oyunu eşliyor. Wallet'ımıza, cüzdanımıza geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi oyun içerisinde toplamış olduğum Tether coin'ler, ödül olarak almış olduğum Tether coin'ler var ve şu an bu Tether coin'ler çoktan 7.2 dolar seviyesine ulaşmış bile. Claim dediğimiz zaman yani kendi cüzdanımıza GTHC'den normal THC'ye çevirmek istiyoruz. Öncelikle en az 30 tane, en fazla da 60 çevirebileceğimizi söylüyor. %4 işlem ücreti alacak. Ancak bunları yapmak için gördüğünüz gibi, oyunda da söylediğim gibi bronz 1 seviyesine ulaşmamız lazım. Aslında çok basit bir işlem. Herhangi bir NFT hero aldığınız zaman böyle bir özelliğe takılmanıza gerek yok. Şimdi Marketplace'e gelelim. Burada hero'larımız var. Hero'lar iki farklı seçeneğe göre değerlendiriliyor. Rarity ve skins olarak bu seviyeler hero'nuzun size kazandıracağı kazanç miktarı, bonus miktarını arttırıyor ve hero'nuz ne kadar nadir bir hero'ysa veya üzerindeki skin ne kadar nadir bir skinse o kadar fazla para kazandırıyor. Bununla eşdeğer olarak tabii ki de hero'yu alacağınız zaman harcayacağınız yatırım da o kadar artıyor. Şimdi önce cheapest'ı diyebiliriz. Buradan en düşük yatırım miktarını görebiliriz. Gördüğünüz gibi en düşük kilolar 53 dolardan başlıyor. 70 dolara kadar ilk sayfada artıyor. Yani 53 dolarlık bir yatırımla veya 59 dolarlık bir yatırımla oyundan para kazanmaya başlayabilirsiniz. Mesela Raiden'ı tıklayalım. Burada hero common bir hero. Skin'i de raid bir skin. Yani orta seviye bir skin ve en düşük seviye bir hero. Burada toplamda oynayabileceği oyun sayısı var. Yani 235 bu karakter için 235 oyun boyunca siz yendiğiniz veya yenildiğiniz her oyunda belli seviyelerde kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bunun zaten bir matematiğini yapacağız. Şimdi bir de en son koyulan hero'lara bakalım. Yine burada da yani gördüğünüz üzere çok geniş bir yelpazesi var. Bu oyunun 60-50 dolarlardan 400-500 dolarlara kadar, hatta şöyle bir bakalım en yüksek özelliklere tıkladığımızda nereye kadar ulaşıyor. Gördüğünüz gibi 3840 dolara kadar, 4000 dolara, 5000 dolara kadar ulaşabiliyor karakterlerin fiyatları. Burada aynı zamanda hero'nuzun level'ı da var. Aynı zamanda trophy klası da var. Bunlar da özellik. Yani diğer benzeri oyunlara göre biraz daha aslında karmaşık, biraz daha parametresi fazla. Hesap yapması belki bir tık daha zor olabilir ama yine de
ve biz elimizden geldiğince ne kadar sürede ne kadar para kazanabileceğinizi size anlatacağız. Gördüğünüz gibi Hero'nun özellikleri ve fiyatı arttıkça oynayabileceği toplam oyun sayısı da 200'lerden 1100'lere kadar çıkıyor. Yani bu biraz sizin yapacağınız ilk yatırıma bağlı. Ne kadar para kazanabileceğiniz. Oyunun ana sayfasına gelelim. Herhangi bir coin'e, herhangi bir token'a veya herhangi bir oyuna yatırım yapacağınız zaman mutlaka ve mutlaka incelemeniz gereken şey o projenin white paper'ıdır arkadaşlar. White paper'ı şimdi hemen hızlı bir şekilde çok fazla zamanınızı almadan white paper'ını inceleyeceğim. Çünkü oyunda ne kadar para kazanabileceğinizi de en iyi white paper'dan anlayabilirsiniz. Bu arada içerik fikri olarak white paper incelemeyi düşünüyoruz. Projelerin white paper'larını detaylı bir şekilde incelemeyi düşünüyoruz. İlginizi çeker mi böyle bir içerik? Ayrıca da incelememizi istediğiniz projeleri bize yorumlara yazabilirsiniz. Bu oyunda olabilir. Oyun dışarısındaki Metaverse ile ilgili veya farklı projeleri de bizlere sorabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen geçelim. Burada oyunu anlatmış geçiyorum. Burada da yine aynı şekilde son güncellemede yapılan özellikleri göstermiş. Vizyon ve misyon. Bunu da geçiyorum. Bunların hepsi önemli detaylar aslında ama çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Aynı zamanda takım bir projenin en önemli göstergesi oluşturan ekibidir. Ekibin önceki yaptığı işler çok önemlidir. Bunlar uzun süreli yatırım yapmak istediğiniz projeler için bunlara kesinlikle dikkat edin. Yüksek miktarlarda yatırım yapacağınız coinleri internet üzerinden birkaç kişinin tavsiyesiyle değil, kendiniz araştırarak yapmanız en mantıklısı. Burada oyunun community ile ilgili Twitter adresi, Facebook, Discord, Telegram bu şeyleri paylaşmış. Ondan sonra gameplay'e geçmiş. Yani buraları da hızlı geçmek istiyorum. Asıl gelmek istediğim nokta kazanç ve bonuslar. Burada 3 farklı hero tipi var. Onlardan bahsetmiş tek tek detaylı olarak her hero'ların ayrı ayrı özelliklerini söylemiş. Burada biraz önce bahsettiğim gibi NFT hero'larda şimdi ilk olarak bir NFT hero aldığınız zaman yani para vererek yatırım yaptığınız zaman o hero ile günlük yapabileceğiniz, kazanç sağlayabileceğiniz maç sayısı bellidir. Bu hero'nuzun rarity'sine ve skin'ine bağlı olarak değişmekte ve yapabileceğiniz maksimum savaş sayısı da bellidir. Biraz önce Marketplace'te size bahsettiğim şey bu. Örnek veriyorum, common bir hero ve skin'iniz normal bir skin. En düşük seviyelerde. Minimum 215, maksimum 227 savaş yapabiliyorsunuz ve günlük olarak da 8 savaş yapabiliyorsunuz. Hero'nuzun özellikleri arttıkça ve tabii ki de maliyeti de arttıkça bu rakam çok daha yüksek bir seviyeye gelebiliyor. Günlük olarak oynayabileceğiniz savaş sayısı da aynı oranla yükseliyor. Bu para kazanma ile ilgili ilk parametremiz. Devam ediyorum. En son bir hesap yaparak zaten pekiştireceğiz. Burada aynı zamanda hero'larınızı upgrade edebiliyorsunuz. Hero'nuzu upgrade ettiğiniz zaman da hero'nuzun skill'leri %1,5 oranında her level'da arttığını söylüyor ve aynı zamanda da kazanç bonuslarınızın arttığını gösteriyor. Upgrade yapmanız için tabii ki belli bir maliyeti var bunun. Bu maliyeti de formalizasyonla sağlamışlar. Burada da yine onu görebiliyoruz. Yine skill'lere de çok uzun bakmak istemiyorum. Tabii ki de önemli şeyler ama çok uzun zaman harcayacağımız olaylar, o yüzden bunu da geçiyorum. Modlarımızı görebiliyoruz burada. Ödüllerimize geldik. Team modlarda yani takımla oynadığımız oyunlarda win başına 6, berabere kaldığımız oyunlarda 2 ve yenildiğimiz her oyun 1 adet T-Coin veriyor bize. Bunu da dediğim gibi bu GT coin'i de normal cüzdanımızdan Tether coin'e çevirip çekebiliyorduk. Orayı gösterdik. Aynı zamanda Battle Royale modları vardı. Battle Royale modunda da ilk 5'e girdiğinizde kazanacağınız ödül miktarları, Battle Royale'ın Duo modunda da ilk 3'e girdiğinizde belli seviyeler ödül veriyor size. Aynı zamanda kazandığınızda oyunu, bunların dışında bir de sizin hero'nuzun özelliklerine göre ekstra bonus veriyor arkadaşlar. Bu bonuslar da 3.25'ten başlayarak 23.55'e kadar değişiyor. Bunun dışında bazı özel etkinlikler var. Bu özel etkinliklerde de ilave ödüller kazanabiliyorsunuz. Şu anda da bu etkinlikler henüz başlamadı. Bu yol haritasında roadmap'te gösteriyor zaten ne zaman başlayacağını. O yüzden şu an bunları tek tek incelemiyorum ama bunlar da yani bugün daha bunlar başlamadan, daha bunlar da fiyatlanmadan yaptığınız bir yatırımda bu özellikler de açıldığı zaman daha yüksek karlar elde edebileceğinizi açıkçası gösteriyor. Tabii ki bu sistemleri hayata geçirirlerse. Burada rank sistemi zaten oyunda da biraz bahsetmiştim. Toplamda 11 rank var. Bunların içerisinde kendi yine ayrı tier'ları oluyor. Bizim için eğer bu oyuna para yatırmak istemeyen bir kullanıcıysanız ilk hedefimiz bronz seviyesine, bronz 1 seviyesine ulaşmak olmalı. Her rank atladığımızda da yine bize oyun Tetan coinlerden veriyor arkadaşlar. Bunlar da normal dediğim gibi oyundan kazandığınız, savaşlardan kazandığınız ganimetler haricinde de
Yine seviye atladıkça da buradan da ödül kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Burada Battle Pass özelliğinden bahsetmiş bildiğim kadarıyla. Bu da henüz aktif bir özellik değil. Aynı zamanda Guild de şu an için aktif bir özellik değil ama ilerleyen zamanlarda guildler kurulup bu guildlerin de kendi aralarında ayrı etkinlikleri, ayrı bonusları, ayrı kazançları olacak. Dediğim gibi daha bunlar ortaya çıkmadan, daha bunlar hayata geçmeden yapacağınız bir yatırım ki eğer tekrardan söylüyorum bunlar hayata geçerse ilerleyen düzeylerde size daha yüksek kazançlar elde ettirebilir. Her zaman söylediğimiz gibi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece objektif bir şekilde herhangi bir sponsorluğumuz yok arkadaşlar. Sadece objektif bir şekilde sizlere yatırım yapmak isteyen arkadaşlara bunlar bizim verdiğimiz tavsiyeler değildir. Tamamen objektif bir şekilde görüşlerimizi aktarıyoruz. Free to play, play to earn, free to earn. Yani bu oyun 3 farklı tür olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir para yatırmadan, hiçbir kredi kartı veya cüzdan bağlamadan oyuna girip bu tarz oyunları seven arkadaşlar için gayet güzel bir şekilde bedavaya bu oyunu oynayabilir arkadaşlar. Oyun içerisinde de herhangi bir reklamla karşılaşmıyorsunuz. Bunun dışında tabii ki de oyun oynayarak para kazanmak da mevcut. Bu oyunda dediğimiz gibi bunun içinde birden fazla seçeneğiniz var. Bu oyuna para yatırıp NFT karakter alıp kazanç sağlamaya başlayabilirsiniz. İsterseniz de oyunculuğunuza güveniyorsanız veya herhangi bir yatırım yapmak istemiyorsanız o zaman da bronz bir seviyesine ulaşıp bronz bir seviyesine kadar özel etkinliklerden oyundaki rank atladığınızda kazandığınız Tetan coinleri paraya çevirebilirsiniz. Oyunda iki farklı coin var. Bir Tetan Gem, bir de Tetan coin. Tetan Gem belli bir arzı olan bir coin. Tetan coin ise limitsiz bir coin. Son zamanlarda çıkan oyunlarda iki farklı coin çıkarıyorlar. Ekonomilerini buna göre oluşturuyorlar. Burada da neden iki farklı coin oluşturduklarını, ekonomiyi nasıl sağladıklarını gösteriyorlar arkadaşlar. Burada da detaylı olarak incelendiğinde bu Tetan coinler, burada harcadığınız paralar nereye gidiyor, nasıl bir ekonomi oluşturmuşlar, bunun yüzde kaçı şirkete gidiyor, yüzde kaçı ödül olarak dağıtılıyor. Bunları incelediğinizde eğer bu işlerle ilgiliyseniz de sürdürülebilir bir oyun mu olduğunu, bu oyunun geleceğinin ne kadar olduğunu, bu tarz ekonomik verilere bakarak kendiniz yorumlayabilirsiniz. Son olarak da Tetan Box'lar var. Tetan Box'lar Marketplace'ten satın alabiliyorsunuz. Tetan Box'ta da yani biz açıkçası bu tarz oyunlarda bu tarz kutuları çok fazla önermiyoruz. Çok fazla da kendimizde kullanmak istemiyoruz. Ama burası biraz daha işin kumar kısmı arkadaşlar. Çünkü aldığınız bir Tetan Box'ı ki bunun da 3 farklı türü var. Bu Tetan Box'ı açarak örnek veriyorum Legendary bir Tetan Box açarsanız %70 ihtimalle normal seviye, %25 ihtimalle Rare, %5 ihtimalle Mythic seviye bir Legendary Hero kazanma ihtimaliniz var. Onun dışında Epic ve Common Tetan Box'lar içerisinde biraz dediğim gibi İş kumara giriyor ama bu şansıma güveniyorum. Direkt bir karakter almaktansa bu tarz bir kutu açarak oyuna başlamak istiyorum diyen arkadaşlar için de bu da bir seçenek arkadaşlar. Bunun dışında isterseniz bir hesap yapalım. Excel'e giriş yapalım. Ben bir Excel hazırladım. Şimdi 3 farklı tipte karakter seçtim. Bunlar için 3 farklı senaryo oluşturdum. Çünkü bu oyunda savaşlardaki başarınıza göre kazanç miktarınız artıyor. Seçtiğim 3 karaktere bakalım. İlk karakterimiz Legendary bir hero. Toplam yatırımı 3800 dolar. İkinci karakterimiz 200 dolarlık bir yatırım. En düşük Common Hero. Son karakterimiz de Epic bir hero. Onun da 345 dolarlık yaklaşık bir yatırım maliyeti var. 200, 345, 3800 olarak yazdım. 200 dolarlık bir yatırım yaptık. Toplamda en az miktardan hesaplarsak 223 maç yapabiliyoruz. Günlük maç yapma sayımız 8. Bu maçların da 8'ini birden kazanırsak toplamda 6 artı 3.25 Tetan Coin kazanabiliyoruz. Bunlara nereden mi baktık? Bunlara biraz önce size anlattığım White Paper'dan baktık. Burada ödüllerde görüyorsunuz. Ben bunu özellikle Deathmatch olarak düşünerek hazırladım. Win başına 6, beraberlik başına 2 ve yenilgi başına 1 Tetan Coin veriyor. Beraberlik ihtimali çok düşük olduğu için onu genellikle saf dışı bıraktım. Kazanma veya kaybetme olarak iki farklı senaryo oluşturdum. Bunların dışında buradaki bonusun dışında da size karakterinizin nadirliğine göre ilave bonuslar veriyor. Diğer rakamları da
buradan aldım arkadaşlar. Yani bizim 200 dolarlık bir yatırımla aldığımız en düşük seviye bir karakterle yaptığımız 8 maçın 8'ini kazanırsak eğer günlük 74 Tetan coin kazanıyoruz ve toplamda da karakterimizdeki bütün savaş haklarını kullandığımız zaman da 2062 Tetan coin kazanabiliyoruz. Bu rakam eğer yaptığımız günlük savaşların yarısını kazandığımızı düşünürsek 1100, hiçbirini kazanmadıysak eğer 223 Tetan coin kazanıyoruz. Bunları diğer Epic ve Legendary Hero'ları içerisinde de yine aynı şekilde verdiği win bonusları yazarak ve onların tabii ki de toplam battle sayıları ve toplam günlük yapabileceğiniz onları da göz önünde bulundurarak Tetan coin kazançlarını çıkardık ve bunları da dolar olarak hesapladık. Tetan coin 0.2 dolara denk geliyor. Bugünkü kura göre yaptım. Toplamda en sonunda ne kadar kaç dolar kazanıyorsunuz? Hemen şöyle göstereyim. 412 dolardan 44 dolara kadar değişebiliyor. 200 dolarlık yaptığınız yatırımda alacağınız karakterle ve yaklaşık bir %4 kesinti yapıyor ve bunun sonucunda da elinize 400 dolardan 42 dolara kadar yaklaşık bir kazanç geliyor. Bu kazancı epik bir hero için düşünürsek eğer 845 dolardan 67 dolara kadar sizin oynayışınıza göre, sizin oyunculuğunuza göre artış sağlayabiliyor ve Legendary bir karakter içinde bu 5437 dolardan 184 dolara kadar değişebiliyor arkadaşlar. Bunun dışında bu aldığınız karakterler özellikleri de tabii ki de sadece kazanç miktarları değil, özellikleri de artıyor ve özellikleri de arttığı için sizin aldığınız karakter ne kadar üst düzey bir karakter olursa sizin büyük ihtimalle kazanma oranınız da o kadar artacaktır. Bunu da göz önünde bulundurun ama dediğim gibi bu biraz oyunculuk veya takımınıza bağlı. Çok iyi bir takım kurup o takımla beraber bütün maçlarınızı yaparsanız büyük ihtimalle kazanç oranınız çok daha fazla artacaktır. Bu da önemli bir olay. Eğer isterseniz güzel bir takım oluşturmak yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Nickinizi bu şekilde birbirinize ekleyip bir takım oluşturabilirsiniz. Discord'dan veya oyun içerisi chatten konuşarak daha koordineli, daha yüksek win oranıyla kazanç sağlayabilirsiniz. Biz de oyunu incelemeden tabii ki de karakter almak istemedik. Videoyu çekerken bir yandan benim incelemem de bitti. Ben de bir karakter almaya karar verdim açıkçası. Önümüzdeki videolarda ben de NFT karakter alarak bu oyunu daha detaylı incelemek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzun olmasın diye çoğu yere atlayarak gittim ama tek bir videoda olabildiğince her şeyi açıklayabildiğimi düşünüyorum. Bunun dışında unuttuğum bir yer varsa da yorumlara yazın. İkinci bir video çekeceğiz en kısa sürede. O videoda atladığımız kısımları da sizin için değerlendiririz. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız öncelikle videomuzu beğenmeyi, sonra da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.